Hayatınızın aşkıyla evlenmek üzeresiniz. Düğün gününüz gelip çattı. Ancak mutlu bir balayına çıkmak yerine ayaklarınıza ölü bir balıkla vurulduğunu hayal edin. Günlerce aç ve susuz bir şekilde kilitlenip tuvalete gitmenizin yasaklandığını, arkadaşlarınız tarafından inek dışkısına bulanıp köy meydanında teşhir edildiğinizi ya da kendi düğününüzde gülmenizin bile yasaklandığını hayal edin. Kulağa bir korku filmi senaryosu gibi gelse de, bunlar gezegenimizin farklı köşelerinde yaşanan gerçek evlilik ritüelleri. İnsanlık tarihi kadar eski olan evlilik kurumu, yalnızca iki bireyin hayatını birleştirmesi değil, aynı zamanda toplumun kültürel genetik kodlarının, korkularının, umutlarının aktarıldığı karmaşık bir dönüm noktasıdır. Dünyanın farklı coğrafyalarında gruplar bu kutsal birleşmeyi kutlamak için ritüeller geliştirmişlerdir. Bazen acı verici, bazen şaşırtıcı ama her zaman derin sembolik anlamlar taşıyan ritüeller. Peki, insanlık mutluluğa atılan bu ilk adımda neden bu kadar zorlayıcı sınavlardan geçme ihtiyacını hissetmektedir? Neden aşk, dünyanın pek çok yerinde eziyetli bir sınava tabidir? Siz de bizim gibi dünyanın bu gizli kültürel zenginliklerini merak ediyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Desteğiniz, bu tür bağımsız araştırmaların sürekliliği için hayati önem taşıyor. Şimdi arkanıza yaslanın ve dayanıklılığın, bereketin, sadakatin ve toplumsal onayın nasıl şekillendirildiğine tanık olun. Bu 20 dakikalık muazzam yolculuğa bizimle birlikte çıkın. İlk durağımız için Kuzey Afrika'nın kurak çöllerine, Moritanya İslam Cumhuriyeti'ne gidiyoruz. Fiziksel bedenin bir statü sembolü olarak şekillendirilmesi bağlamında bu bölgedeki lebluh yani zorla besleme geleneği son derece sarsıcıdır. Kuraklığın ve kıtlığın tehdit oluşturduğu bu coğrafyada kadın bedenindeki yağ oranı ailenin zenginliğinin ve refahının en büyük göstergesi kabul edilmektedir. İstatistiklere baktığımızda 4 milyondan fazla nüfusu olan bu ülkenin kırsal alanlarında kadınların %75'inin bu ritüeli deneyimlediği görülmektedir. Henüz 5 yaşındaki kız çocukları evliliğe hazırlık amacıyla aylar süren özel besi kamplarına alınmakta. Günde 16.000 kaloriye kadar yiyecek tüketmeye zorlanmaktadır. Yemek yemeyi reddeden çocukların %60'ı ağır fiziksel şiddete maruz kalmakta. Hatta ceza olarak parmaklarının kırıldığı bile rapor edilmektedir. 2019 verilerine göre ülkede 18 yaş altı evlilik oranı %37 gibi ürkütücü bir seviyededir. Modern dünyanın güzellik algılarını altüst eden bu gelenek, ölümcül sağlık sorunlarına yol açmasına rağmen, derin ataerkil yapı içerisinde kadınların toplumsal onay görebilmesinin yegane yolu olarak varlığını sürdürmektedir. Bedenin sınırlarını zorlayarak statü kazanma çabası Afrika çöllerinde tezahür ederken, şimdi yönümüzü Asya'nın doğusuna, Çin'in gizemli dağlarına çeviriyoruz. Burada 9,5 milyona ulaşan nüfusuyla kadim Tujia halkı yaşamaktadır. Bu topraklarda kadınlar bedenlerini değil, seslerini ve gözyaşlarını bir isyan aracına dönüştürmektedir. Tujia geleneklerine göre bir gelin düğününden yarım ay veya tam bir ay önce düzenli olarak ağlamaya başlamalıdır. Ancak bu kontrolsüz bir ağlama değil, son derece disiplinli, melodik ve sanatsal bir eylemdir. Nesilden nesile aktarılarak öğretilen bu ritüel, kız çocukları henüz 12 yaşına geldiklerinde başlar. Düğüne 10 gün kala gelinin annesi, 20 gün kala ise büyük anne bu ritüele katılır. Gözyaşlarına ortak olarak bu önemli geçişi birlikte yaşarlar. Tarihsel kayıtlara göre geçmişte son derece özgür olan ve eşlerini kendileri seçen Tujia kadınları, imparatorluk döneminde görücü usulü evlilikler zorunlu kılınınca bu duruma isyan etmek için ağlamaya başlamışlardır. Bu ritüel, kadının iradesini yok sayan ataerkil düzene karşı tarihi bir isyanın sembolik dışavurumu olarak doğmuş, zamanla kültürel bir gösteriye dönüşmüştür. Asya'da kalmaya devam ediyor ancak Çin'den komşu Japonya'nın zarif uzlaşmalarına geçiş yapıyoruz. Japon düğünlerinde özellikle Shinto inanışına göre düzenlenen törenlerde sadakat ve aile bağları derin bir ritüelle mühürlenir. Bu ritüel Sansan-kudo olarak bilinir. Gelin ve damat üst üste dizilmiş 3 farklı boyuttaki özel fincandan sake içerler. Peki neden 3 fincan? Japonya'da 3 rakamı doğumu, yaşamı ve ölümü temsil etmektedir. Gelin ve damat her bir fincandan 3'er yudum alır. Böylece toplam 9 yudum içilmiş olur.
9 rakamı uzun ömürlülüğü ve iyi şansı simgelemektedir. Bu yudumlar sadece 2 kişiyi değil, aynı zamanda 2 ailenin de birleşimini ifade eder. Aşkına, hayatın acısını ve tatlı günlerini birlikte yudumlayacaklarını ifade eder. Japonya'nın zarif ritüellerinden ayrılıp Asya bozkırlarına uzandığımızda Moğolistan ve Çin'in iç Moğolistan bölgelerinde yaşayan Daur halkına bakıyoruz. Düğün takvimi belirlemenin astrolojik takvimlerle değil, küçük bir hayvanın iç organlarıyla yapıldığını görüyoruz. Daur geleneklerine göre evlenmeye karar veren bir çift, düğün tarihlerini belirlemek için birlikte küçük bir civciv veya tavuk kesmek zorunda. Bıçak her şeyin arasında iken kesilen tavuğun ciğerleri çıkarılır ve incelenir. Tavuğun ciğeri pürüzsüz, sağlıklı ve iyi huylu bir yapıdaysa bu harika bir kehanet olarak kabul edilir. Ve düğün tarihi hemen belirlenir. Çiftin yüzünde mutluluk ve rahatlama vardır. Ancak ciğerin görünümü kötüyse veya olası bir dokuya sahipse, çiftin o anki evlilik planı uğursuz sayılır. Sağlıklı bir ciğer bulana kadar bu ritüeli tekrarlamak zorunda kalırlar. Asya'nın ilginç kehanet yöntemlerinden teknoloji devi Güney Kore'ye geçiyoruz. Burada damatlar düğün gecesi öncesi bir dayanıklılık testinden geçmektedir. Düğün töreninden hemen sonra damadın arkadaşları onu pusuya düşürür. Ayakkabılarını çıkarır ve ayak bileklerini sıkıca bağlarlar. Ardından damadın ayak tabanlarına sopalarla veya kurutulmuş sarı şarlatan balığıyla vurmaya başlarlar. Bu ritüel, damadın karakterini, mizah anlayışını ve evliliğin zorluklarına karşı metanetini test eden bir oyundur. Vuruşlar sırasında damada zor sorular sorulur. Onun bu acıya ne kadar esprili dayanabildiği ölçülür. Bu tören, eski çağlarda damadın kayınpederinin evindeki hiyerarşiye uyum sağlamasını kolaylaştıran sosyolojik bir araç olarak kullanılmıştır. Asya'nın dayanıklılık testlerini geride bırakıp sulara açılıyor ve Pasifik Okyanusu'nun kalbine tropikal Fiji adalarına ulaşıyoruz. Nüfusu 1 milyona yaklaşan Fiji'de Batı dünyasının pırlanta yüzük takıntısından tamamen farklı bir gelenek vardır. Bu gelenek, okyanusun devleriyle yani ispermeçet balinalarıyla ilişkilidir. Fiji kültüründe evlilik teklifi, erkeğin sevgilisinin babasına kutsal bir ispermeçet balinası, dişi sunmasıyla yapılır. Bu dişe tabua adı verilir. Boyu 30 santimetreyi bulabilen bu devasa dişler, Hindistan cevizi yağı ve zerdeçal ile dikkatlice parlatılır. Günümüzde uluslararası açık artırmalarda binlerce dolara alıcı bulan bu dişler, damat adayı tarafından gelinin babasına sunulduğunda, erkeğin ailesine bakabilecek güce sahip olduğunun ve atalarına duyduğu saygının en büyük kanıtı sayılmaktadır. Babanın bu dişi kabul etmesi, iki ailenin okyanusun ebedi ruhuyla birbirine bağlanması demektir. Okyanusu aşıp Asya'nın tropikal yağmur ormanlarına, Kuzey Borneo'nun sık ormanlarında yaşayan Tidong kabilesine geçiyoruz. Bu kabilede evlenen çiftleri düğünden hemen sonra dünyanın en zorlu biyolojik sınavı beklemektedir. Tam 3 gün ve 3 gece boyunca gelin ve damadın tuvaleti kullanmaları, yıkanmaları kesinlikle yasaktır. 72 saat boyunca doğanın en temel çağrısına direnmek zorundadırlar. Kuralları ihlal etmenin boşanma, ihanet veya çocukların ölümü gibi felaketler getireceğine inanılır. Çiftin akrabaları kapıda nöbet tutarak onlara hayatta kalmalarına yetecek kadar damla damla yiyecek ve su verirler. Bu çile dolu 3 günün sonunda başarıya ulaşan çiftin evliliğinin her türlü zorluğa karşı yıkılmaz olacağına inanılmaktadır. Endonezya'daki fiziksel sınavın ardından Afrika kıtasının kalbine, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne doğru yola çıkıyoruz. Batı düğünlerindeki kahkahalarla dolu fotoğrafların aksine burada derin bir sessizlik ve asık suratlar görüyoruz. Kongolu çiftlerin düğün günlerinde, tören boyunca, fotoğraf çekimlerinde ve hatta kutlama partisinde bile gülümsemeleri yasaktır. Eğer gelin veya damat gülümserse, evliliği ciddiye almadıkları, kutsal kuruma saygı duymadıkları düşünülür. Ciddiyet, sabrın ve gelecekteki sorumlulukların ağırlığını omuzlamaya hazır olmanın en büyük kanıtıdır. Bu yüzden Kongo düğünlerinde en asık suratlı çift, aslında evliliğine en çok değer veren çifttir. Afrika'da kalmaya devam ediyor, ormanlardan çıkıp Kenya ile Tanzanya sınırları içindeki uçsuz bucaksız savanlara iniyoruz. 2 milyonu aşkın nüfusa sahip gururlu Maasai kabilesinde kutsanma ve değer kavramı biyolojik bir boyuta taşınmaktadır.
Masailerde tükürmek, Batı'nın aksine bir hakaret değil, evrendeki en büyük kutsama ve ruhsal koruma yöntemidir. Bir gelin baba evinden ayrılırken, babası kızının başına ve göğüslerine derin bir nefes alarak tükürür. Kabile inancına göre iyi sözler söylemek ve birini övmek kötü ruhların dikkatini çeker. Tükürük ise gelini şeytani güçlerden koruyan manevi bir zırhtır. Ayrıca Masai toplumunda evliliğin ekonomik boyutu tamamen sığır sürülerine dayanmaktadır. Bir kadının evlilik değeri genellikle 5 inek olarak sabitlenmiştir. Afrika'nın sıcak savanlarından kuzeyin soğuk iklimlerine, Rusya'nın geniş topraklarına geçiyoruz. Burada düğün sabahı romantik bir buluşmadan çok eğlenceli bir rehine kurtarma operasyonuna benzemektedir. Vikup adı verilen bu asırlık geleneğe göre damat düğün günü gelinin evine gittiğinde onu hemen göremez. Çünkü gelinin ailesi ve nedimeleri gelini adeta kaçırmış ve saklamıştır. Damatın müstakbel eşine kavuşabilmesi için bir dizi zorlu, utandırıcı ve komik engeli aşması gerekir. Nedimeler damada bilmeceler sorar, şarkı söylemesini veya dans etmesini ister. Bazen de üzerinde dudak izleri olan bir peçeteden hangisinin geline ait olduğunu bulmasını talep ederler. Damat başarısız olduğu her görev için gerçek nakit para, çikolata veya şampanyadan oluşan fidyeler ödemek zorundadır. Ancak tüm fidyeler ödendikten sonra damat gelinin odasına girip onu kurtarabilir. Rusya'daki eğlenceli fidyeden sonra Avrupa'nın merkezine, Almanya'ya geliyoruz. Almanlar evliliğin zorluklarını sembolize etmek için fiziksel bir takım çalışması geleneğine sahiptir. Baumstamm-Segen, yani kütük kesme adeti. Düğün töreni bittikten hemen sonra çift, karşılarında kalın bir kütük ve 2 saplı büyük bir testere bulur. Gelin ve damat, hala gelinlik ve damatlıklarının içindeyken tüm misafirlerin tezahüratları eşliğinde bu kütüğü ortadan 2'ye kesmek zorundadır. Bu sadece fiziksel bir test değil, evlilikleri boyunca karşılaşacakları engelleri nasıl aşacaklarının ilk provasıdır. Biri çekerken diğeri iterse testere sıkışır. Bu nedenle çiftin mükemmel bir ritim ve denge yakalaması şarttır. Almanya'da bir evliliğin sağlamlığı o kütüğün ne kadar uyumlu kesildiği ile başlar. Bu gelenek evliliğin sadece aşk değil, aynı zamanda karşılıklı destek ve uyum gerektiren bir yolculuk olduğunu hatırlatır. Alman düğünlerinin bu eşsiz geleneği yeni evli çiftlere unutulmaz bir başlangıç sunar. Evlilik yolculuklarında onlara başarılar dileriz. Almanya'nın komşusu, romantizmin başkenti olarak bilinen Fransa'ya geçtiğimizde, modern algıları altüst eden, biraz mide bulandırıcı ama kökleri eskiye dayanan La Soupe geleneğiyle karşılaşıyoruz. Fransa'nın kırsal kesimlerinde düğün eğlencesi gecenin geç saatlerine kadar sürer ve gelinle damat odalarına çekildiklerinde misafirler onları rahat bırakmaz. Geleneksel olarak bir pot de chambre, yani gecelik lazımlık kabının içine soğan çorbası, artık yemekler ve alkol doldurulur. Yeni evli çiftin odası basılır. Çift, güçlerini toplamaları ve topluluğun mizah anlayışını paylaşmaları için bu karışımı içmek zorundadır. Neyse ki günümüzde bu karışım genellikle eritilmiş çikolata, muz ve şampanyadan yapılmaktadır. Ancak sunum hala o aynı tuvalet lazımlığıyla yapılmaya devam etmektedir. Avrupa turlarına İskoçya'nın sisli yaylalarında devam ediyoruz. Refah seviyesi yüksek ülkelerde bu ilkel ritüellerin son bulduğunu düşünebilirsiniz. Ancak İskoçya kırsalında uygulanan karartma ritüeli, medeni toplumlarda bile kaosun düğünlere nasıl entegre edildiğini gösteriyor. Düğünden kısa süre önce gelin ve damat kendi arkadaşları tarafından kaçırılır. Üzerlerine pekmez, un, tüy, çürük yumurta, balık bağırsakları ve hatta inek dışkısı boca edilerek baştan aşağı siyaha bulanırlar. Tamamen tanınmaz hale ve korkunç kokan bir duruma gelen çift, traktör kasasında veya yaya olarak gürültüler eşliğinde kasaba sokaklarında halka teşhir edilir. Bu utandırıcı ve pis ritüel, çiftin evlilik hayatında karşılaşacakları her türlü kirliliği ve krizi birlikte omuz omuza verip atlatabileceklerinin simgesel bir provasıdır. Avrupa'nın kuzeyine, İskandinavya'ya, özellikle İsveç ve Danimarka'ya çıktığımızda evlilik kutlamalarının son derece interaktif, açık görüşlü ve neşeli bir oyuna dönüştüğünü görüyoruz. İskandinav düğün ziyafetleri sırasında eğer damat herhangi bir sebeple tuvalete gitmek veya hava almak için salondan ayrılırsa, düğündeki tüm bekar kadınlar ve gelin tarafının arkadaşları anında ayaklanır
ve gelini yanaklarından öpücüklere boğmak için sıraya girerler. Aynı kural gelin için de geçerlidir. Gelin masadan kalkıp odadan çıktığı an damadı yalnız yakalayan tüm erkek misafirler bu kez damadı neşeyle öpmeye koşarlar. Tamamen eşitlikçi ve şakacı bu gelenek, her iki ailenin ve arkadaşların birbiriyle kaynaşmasını, kahkahaların havada uçuşmasını ve yeni evli çiftin topluluk tarafından sevgiyle kucaklanmasını sembolize etmektedir. Dünyanın en zorlu biyolojik sınavlarından, karartma törenlerinden ve fidyelerden kurtulup, kültürel zenginliğiyle bilinen kendi topraklarımıza, Anadolu'ya, Burdur'un samimi köylerine dönüyoruz. Bucak ilçesinin evlilik adetleri, toplumsal dayanışmanın ve neşenin en güzel örneklerini sunar. Uzak coğrafyalardaki acı verici sınavların aksine, burada evlilik tüm köyün katılımıyla gerçekleşen devasa bir şölendir. Oğlan evinin çatısına bayrak asılır, imece usulüyle ormandan odun getirilir, keşkek dövülür. Davetiye yerine okuntu adı verilen zarif bir hediyeleşme sistemiyle eş dost komşular düğüne çağrılır ve buyur yemekleri ile devasa sofralar kurularak dostluk bağları pekiştirilir. Birliktelik, paylaşma ve yardımlaşma Anadolu düğünlerinin en sarsılmaz direğidir. Peki, tüm bu çileli ve şölen havasındaki evlilik süreçlerinin en başında, o ilk adımda dünya kültürleri ne yapıyor? Gana'da evlilik teklifleri genellikle düğünden sadece bir hafta önce damadın gelinin ailesinin evine gidip kapıyı çaldığı diplomatik bir kapı çalma töreni ile gerçekleşir. Fransa'da ise çift birlikte kuyumcuya giderek nişan yüzüğünü ortaklaşa seçer. Ancak kız arkadaşları onaylayana kadar yüzüğü takamaz. Gallere baktığımızda ise aşk kaşıkları geleneğini görüyoruz. Yüzyıllar boyunca Galli genç erkekler sevdikleri kadına evlilik teklif etmek için elleriyle tek parça ahşaptan son derece detaylı ve oymalı tahta kaşıklar yontmuşlardır. Üzerinde şans için at nalı, evlilik için çan veya ne kadar çocuk istediklerini belirten oyma topların bulunduğu bu kaşıklar, bir erkeğin el becerisini ve ailesine bakma yeteneğini kanıtlama aracıydı. Kız kaşığı kabul ederse evlilik süreci başlardı. Günümüzde İngilizce'de flört etmek anlamına gelen spooning kelimesi de tam olarak bu gelenekten gelmektedir. Sevgili coğrafya durağı izleyicileri, belgeselimiz boyunca dünyayı dolaşarak akıl almaz geleneklere ve insan psikolojisinin sınırlarına hep birlikte tanıklık ettik. Dayanıklılık, fedakarlık, şaka, kirlenme ve bağlılık her coğrafyada farklı bir maske taksa da, özünde iki insanın ortak bir geleceği inşa etmek için ne kadar büyük bedeller ödemeye ve birbirlerine ne kadar tolerans göstermeye hazır olduğunun bir göstergesidir. İnsanlık aşkı kolay yoldan elde etmeyi reddetmekte, ona değer katmak için ritüellerin zorluğuna ve omuz omuza verilecek mücadelelere sığınmaktadır. Şimdi size çok özel bir sorumuz var. İskoçya'daki inek dışkılı geçidi, Endonezya'daki 3 günlük tuvalet yasağını, Fransa'da lazımlıktan içilen çorbayı, Almanya'da kütük kesmeyi veya Kongo'da tüm gün asık suratla dolaşma kurallarını göz önünde bulundurduğunuzda, sizin bunu yapmaktansa ömür boyu bekar kalmayı tercih ederim diyeceğiniz gelenek hangisi olurdu? Düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka belirtin. Bize bu yolculukta eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bir belgeselde buluşmak üzere, hoşça kalın.